Horobox TV'den herkesi selamlıyoruz. HoroFriend'in yeni bölümünde bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün tüm ihtişamı ve karizmasıyla özel bir misafirimiz var. Sevgili hocamız. Eray Dinç. Sağ olun, çok teşekkürler. Nasılsın Eray'cığım, iyi misin? İyiyim, harika, her şey yolunda. Siz nasılsınız? Öncelikle çok teşekkürler bizle beraber olduğun için. Ne demek, ne demek. HoroFriend'in bugünkü bölümünde. Büyük bir şeref, büyük bir zevk. HoroFriend'de ne yapıyoruz bu arada? İsviçre saatçiliğinin üst düzey markalarının yeni modellerini bir şekilde getirtiyoruz ve dostluk kulübümüz olan sadece saat severlerle beraber olduğumuz Horobox Inside üyelerine veriyoruz. Kısa bir süre kullanmalarını istiyoruz. Evet. Ve kullandıktan sonra da tecrübelerini bizimle paylaşmasın için kamera karşısına alıyoruz. Bugün de sevgili Eray Dinç'le beraberiz. Eray'cığım biz seni çok iyi tanıyoruz ama bir tabii bizi izleyenlere de kısaca kendini tanıtırsan. Sinema okudum aslında fakat Türk sinemasındaki o monoton yapı çok hoşuma gitmedi ve bundan 4 sene önce artık interaktif sanatlar, yeni medya ile ilgilendim ve artık mobil cihazlara sinema filmleri üreten bir şirket kurduk kardeşimle birlikte ve Recontact Digital Arts adında şu anda bayağı kitlesi olan, yurt dışında, Çin'de, Rusya'da, Amerika'da oynanan bir seriye dönüşmüş durumda. Normalde üniversitede hocalık da yapıyorum. Sanat galerisi ve bazı sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalarımız da var. Fakat şu an benim en çok ilgilendiğim alan yeni medya sanatı, görsel sanatlar ve şu an videonun sektörü diyebiliriz. Evet, yani kısaca anlat dedik ama çok kolay değil kısaca evet, zor, evet, biraz zor. Recontact hakkında da konuşacağız ama önce ana konumuz olan saatlere dönelim. Evet. Eray için çok özel bir model seçtik. Aslında iddialı bir model seçtik. Bu da Ulysse Nardin'in bu sene tanıttığı iki önemli modelden biri olan Skeleton X. Skeleton X nedir? Skeleton'un bir turbiyon modeli vardı. Çok da başarılı bir modeldi. Senelerdir Ulysse Nardin'in saatçilik kabiliyetlerini çok başarılı bir şekilde gösterdiği bu modeli bu sene biraz daha ucuz bir versiyonunu yaptılar. Ucuz derken çok da ucuz değil yani herkesin yine ulaşabileceği kendi skalası içerisinde skalasında ucuz diyebiliriz. Ucuz. Evet, ben bu konuyu Ulysse Nardin'in marketing menajeriyle de konuştum. O da çok net bir şekilde ucuz bir versiyon yaratıp daha genç kitleyi de alabilmek için bir oyun olduğunu düşündü. Burada senin öncelikle fikrin nedir? Bir haftadır saati takıyorsun. Yani bu hamle, Ulysse Nardin gibi bir markanın bu hamleyi yapması hakkında ne düşünüyorsun? Aslında iki şeyi çok iyi başarmış. Hem kendi segmentinde ulaşabilir noktasında çok iyi bir iş başarmış. Çünkü YouTube yorumlarından da korkarak da söylüyorum ulaşabilir terimini ama dediğimiz gibi kendi segmentinde yaratılmış bir ulaşabilirlikten bahsediyorum. Ve fakat kendi içerisindeki işçilik çok daha pahalı duruyor. O kelime olarak onu söyleyebilirim. Evet. Yani kendi içerisindeki ulaşabilirlik fakat saate baktığınız zaman, dostlarınızla bir ortamda bulunduğunuz zaman ya da tek başınıza kaldığınız zaman saat gerçekten çok daha fazla değerli ve işçilik anlamında da çok daha özenilmiş bir model olarak görüyor. O yüzden onu çok iyi dengelemiş. Yani Ulysse kendi marka imajını fiyatı düşürmesine rağmen korumayı başarabilmiş. Evet, yani fiyatı düşük durmuyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Birçok saat markasına yaptığı en büyük dezavantajlardan bir tanesi saatin fiyatı düşüyor ama belli. Yani fiyatın kalitede düşüyor. Burada o hissiyat kesinlikle oluşmamış. Çok değerli duruyor saat. Evet, zaten şimdi öyle. Aynı konuyla bağlantılı olarak 45 milimden 42 milime düşmüş bir kasa çapı var. Bu da aslında hani fiyattan öte saatin bilekte görünebilirliği ve konforuyla alakalı bir şey. Bu hamleye ne diyorsun? Yani 45'ten 42'ye düşürülmesi senin bir haftalık tecrübende sana nasıl bir hissiyat verdi? Şimdi 2 metrelik bir boyum var ve fakat herkes büyük 48 saat, olsa daha iyi olur. 48 de olsa 50 de olsa beni çok etkilemez. Fakat ben solak olarak ve sol elimle yazan fakat saatleri sol bileğime takan biri olarak daha ufak, daha hafif saatleri kullanmayı tercih ediyorum. Tabii o bileğimde de minik durmaması lazım. Hani kendi içerisinde bir bütünlüğü oluşması lazım. 42 bence çok dengeli. Çünkü bileğin her konumu, yaptığınız her aksiyonda çok doğru bir şekilde durduğuna inanıyorum bilekte. 45 hamlesi herkese hitap etmiyordu. Ya benim gibi büyük yani uzun insanlar için bile bir süre sonra çok rahatsız edici, yorucu hale getiriyordu. Evet. Çünkü benim için en önemli şey saati kolumda bir süre sonra unutmam.
Onu bir uzun haline gibi hissetmesini isterim o şekilde. O yüzden 42 milim bu noktada çok doğru bir hamle. Daha ama zaten marka DNA'larının daha da ufalması biraz şey olurdu, sıkıntılı olurdu ama 42 bence çok doğru. Titanyum olması da aynı bahsettiğin konfora muhakkak katkı yapıyor diye Aynen, titanyum saatlerde şu dezavantaj vardır. Bazen ışık oyunlarıyla çok lüks gözükmemek gibi bir dezavantajları vardır kasaların yapısında. Çok sportif durdukları için. Fakat bu model özellikle içindeki yarattığı derinlik hissiyatı, tabii, onun 3 boyutlu bir derinlik hissiyatı gerçekten o şeyi titanyumu da çok daha farklı bir boyuta taşıyor. Beğendim diyorsun yani. Ben beğendim. Peki şimdi Skeleton X'in versiyonları var. 2 tane titanyum var, bir karbonyum var. Aslında karbon ama titanyum karışımlı. Bir de altını var. Bu alternatif kasa materyalleri hakkında ne düşünüyorsun? Son dönemde saatçilikte çok kullanılmaya başladı. Bu sence bir hani bir marketing macerası mı, yoksa gerçekten saatlere ekstra bir özellik katan doğru bir hamle olarak mı görüyorsun? Yani değerli taşların dışına çıkma hamlesi zaten hani 70'lerden beri gelen bir saatçilik endüstrisinde bir hamle. O yüzden farklı metalleri denemesi, yeni fusionlar yaratmaları konusunda ben gerçekten çok keyif alıyorum bu noktada. Fakat işte lüks çelik saat pazarındaki o maalesef ki çizilen çelik saatlerimize alternatif olarak çok daha keyifli metaller sunabiliyorlar. Ben çok keyif alıyorum bu noktada. Çünkü hem o inovasyonun hala geliştiği, hala yeniliklerin yapılabileceğini bu kasa noktasında en büyük göstergesi oluyor. O yüzden de o zaten Ulisner'den bu konuda da zaten öncü markalardan bir tanesi. O yüzden yaptıkları şey benim için çok başarılı kesinlikle. Peki biraz da senin bu yeni hayat macerandan bahsedelim. Yani Recontact birincisini biliyorum, ikincisi çok gelişen bir proje. Biz de dijital hayata yatırım yapan bir organizasyonuz. Seviyoruz da dijital hayatı. Recontact hakkında neler söylemek istiyorsun? Yani bizi izleyenlere kısaca onun hakkında da biraz bilgi versek. Yani zaten şimdi... Nedir yani Recontact nedir yani? Bir oyun mudur, bir macera mıdır? Aslında interaktif film olarak sınırlandırabiliriz ama aslında çok daha fazla bir yapı halinde. 2015'te başlayan Recontact İstanbul. İzleyicilere hem bir sinema deneyimi hem de bir video oyun deneyimi sunan, ikisini bir arada harmanlayan dünyadaki ilk proje. Daha önce yapılan projeler vardı. İşte bir film izliyorsunuz interaktif olarak, sola mı gitsin ya da sağa mı gitsin tarzında seçenekler yapabiliyordunuz. Fakat Recontact projesi doğrudan oyun dinamiklerini barındıran, siz bir polisi oyun oynarken güvenlik kamerasındaki şüphelileri sizin bulmanız gerektiği, sorgulamaları sizin yapmanız gerektiği, şüpheli dosyaları sizin bulmanız gerektiği bir tamamen yani rahat oturup filmi seyredemeyeceğiz. Sonunu görmeniz için gerçekten büyük çaba sarf etmeniz lazım. Ve benim zaten oyunlarda da zaman kavramı çok üstüne düştüğüm bir yapı. İşte zamanla oynanması, zamanın bükülmesi, işte elektronik hayattaki zaman kavramları, bu tür şeyler benim çok ilgimi çektiği için zaten o saat zevkiyle bu tür yeni medya sanatındaki zaman kavramı çok iç içe gerçekleşiyor. Fakat bu kadar dijital bir mecra yapıyorsanız elinizde niye işte böyle dijital saatler yok falan diyorsunuz. Fakat herkes o birbirinden farklı şeyler. Çok farklı şeyler. Çünkü bir de sadece zamanı gösteren bir aletin arka planındaki o muhteşem işçilik ve muhteşem detaylar aslında bizim sektörümüzdeki de o ekip çalışması, senaryo tarafı, sanat tarafı, yazılım tarafı, oradaki bir bütünün aslında bir oyun çıkartmasıyla çok eşdeğer, çok benzer gözüküyor. Evet. Yani biz saatte sadece zaman, işte saat, dakika, saniyeyi bir de tarih göstergesi en minimum komplikasyondan bahsediyorum. Ama arka planda çok büyük bir know-how, çok büyük bir dünya çalışıyor ve bunun onunla birlikte özdeşleştirme fikri benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden mekanik saatler bu kadar ilgimi çekiyor, bu kadar dijital dünyanın içerisinde olmama rağmen açıkçası. Peki Skeleton X'e geri dönüyoruz ve bütün özelliklerini bir araya getirerek komple bir yorum istiyorum senden. 50 metre su geçirmezliği var ki bu denize bile girebileceğini gösteriyor. 4 gün, yaklaşık 4 gün diyelim power reserve'ü var. Kurmalı bir saat için fena bir değer değil.
Ve çok konforlu bir kauçuk kayış toka ile birleştirilmiş. Yani bunların hepsi yine hani kullanım özellikleri, konforla alakalı ama onu da kısa bir yorumlarsan kendi tecrübelerin çerçevesinde. Yıllardır bu su geçirmezlik mevzusunu hep araştırıyorum ama hala hep böyle farklı şeyler söyleniyor. Mesela 50 metre su geçirmezlik aslında sadece elinizi yıkamanız için güvenli olduğu söylenir birçok kaynakta. Bazısı da dalmazsanız denizin içerisinde kullanabilirsiniz denir tarzında. Ama 50 metre yani dalgıçlar için belli ki değil yani kalkıp değil, da evet hani saati değil yani. Evet öyle bir şey size sunmuyor yani o çok tehlikeli bir yaklaşım olur öyle bir girişimde bulunursanız. Zaten bu saatleri ben elimi bile yıkarken kenara koyduğum çok değerli olduğu için o yüzden isterse 10 metre ya da 1000 metre yazsın hani ben hiç fark etmiyor. Ama 4 gün çok büyük bir değer. Çünkü neredeyse bir hafta içindeki hafta sonu pazar yatmadan önce kurup neredeyse bir haftaya çıkartabilecek bir düzeye sahip. Saat otomatik değil. Kurmanız gerekiyor. Ama birçok saate göre kurması da çok zevkli. Yani evet. Zor değil. Elim aşınmıyor, parmaklarım aşınmıyor. Arada böyle bir şey düşünürken refleks haline oldu. Tespih çeker evet. Orada bir meditasyon, mantra meditasyonu gibi sürekli bir zamanı da hisseden bir yaklaşımda bulunuyorum. O yüzden kayış zaten diyecek söz yok. O noktada çok rahat bir hissiyatı var. Hani 42 milim dedik. Ben gerçi arkasına doğru incelen kayışların inceldiği noktalar çok hoşuma gitmez genelde saatlerde ama buradaki şu metal yapı çok dolgun ve bütünleşik duruyor. O yüzden de çok şık bir hissiyat oluşturuyor açıkçası. Evet. Peki saat hakkında 5 tane sana sorum var ve bunlara evet hayır diye cevap veriyorsun. Yani yorum yapmıyorsun. Tamam. Çok hızlı bir şekilde. Tamam. Peki Skeleton X aslında buna benzer bir yorum yaptın ama markanın DNA'sının bu heritage görüntüsünü yansıtıyor mu yansıtmıyor mu? Evet ya da hayır. Evet. Çok kısa. Evet. Peki. Evet. Şimdi modelin fiyatı 17.800 frank, tabii ülkelere göre değişebilir vergi oranlarına göre. Sence bu saatin hakkı bu fiyat mı? Evet ya da hayır. Hayır. Daha mı pahalı olması lazım? Artık onu seyircilere bırakıyorum. Üstünde durmuyoruz. Peki şimdi deneme için tabii verdik bunu sana. İnşallah alırsın falan ama. Ya bende kalmıyor muydu bu? Bittiği anda alacağım dileğinden. Sana bir titanyum model verdik ama bunun karbon olmasını ister miydin titanyum yerine? Evet. İsterdim açıkçası. Peki son soru. Bu saati kolunda görenler aman bu nedir, ne müthiş model falan diye sordular mı? Hayır. Öyle bir şey maalesef olmadı. Evet öyle bir şey olmadı. Sanıyorum bunun sebebi benim çok göstererek kullanmamamdan kaynaklı olabilir. Hata bende belki de yani. Evet. Peki Eray'cığım çok teşekkür ederim sana. Teşekkür Gerçekten ederim. çok keyifli bir sohbet oldu. Horobox Inside'ın değerli üyelerinden biri Eray Dinç bizimle beraberdi. Horofren'de devam edeceğiz. Kendisine teşekkür ediyoruz ama bırakmadan önce bir wrist shot çekiyoruz. Harika. Ondan sonra gönderiyoruz. Harika. Böyle yapıyoruz. Bizim bu geleneklerimizden biri. Harika. Eray'cığım tekrar teşekkürler. Çok en yakın zamanda başka projelerde beraber bu kamera karşısında olmak dileğiyle. Sağ ol, çok teşekkürler.